çocuklar. Bu videoda sizlerle Pino ile baloncuk makinesi projesi yapıyoruz. Hangi sensör ve modülleri kullanacağız? Kodlamasını ve bağlantısını nasıl yapacağız? Hadi başlayalım. İlk olarak tabii ki Pino kontrol kartımız var. Ultrasonik mesafe sensörüm. Servo motorum ve servo motor modül kartım var. Sensör ve modüllerimi Pino kontrol karta bağlarken kullanacağım bağlantı kablolarım. Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlarken kullanacağım USB kablom var. Ve projemi kodladıktan sonra bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimde kullanacağım 9 volt pilim ve pil şapkam. Şimdi ilk olarak mesafe sensörünün bağlantısıyla başlamak istiyorum. Mesafe sensörünün sensör kartı üzerinde mor yeşil renkte bir etiket bulunuyor. Hemen bağlantı kablomu alıyorum. Pino kontrol kartı üzerinde aynı renklere sahip kapılardan bir tanesine bağlamam lazım. 5 veya 6 numaralı kapılar mesafe sensörüm için uygun kapılardır. Hemen kablomu alıp 5 numaralı kapıya bağlantımı yapıyorum. Şimdi servo motor modül kartımı bağlayacağım ama bunun öncesinde servo motorumu modül karta takmam gerekiyor. Servo motordan çıkan 3 adet renkli kablo bulunuyor. Bu kablonun renklerine bakarak bağlantımı gerçekleştireceğim. Kahverengi GND kısmına, kırmızı 5 volt kısmına, turuncu ise dijital kısmına denk gelecek şekilde bağlantısını yapıyorum. Bu kısmı eğer yanlış yaparsanız servo motorunuz çalışmayacaktır. Servo motor modül kartı üzerinde mor renkli bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerinde mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar servo motorum için uygun kapılar. Şimdi ben hemen bağlantı kablomu alarak 4 numaralı kapıya bağlıyorum. Siz dilediğiniz mor kapılardan bir tanesine bağlantı yapabilirsiniz. Şimdi hemen USB kablomu alarak Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlayacağım ve kodlamasını yapacağım. Şöyle küçük ucunu Pino kontrol karta taktım. Diğer tarafında ise bilgisayardaki USB portuna takıyorum. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan M-Block programını açıyorum. Pino ile ilgili kodlara erişebilmek için Pino uzantısını indirmem gerekiyor. Eğer hala indirmediyseniz benimle birlikte şu adımları takip ederek indirebilirsiniz. Uzantılar menüsüne geliyorum ve uzantıları yönet diyorum. Küçük bir pencere açılıyor. Burada arama bölümüne Pino yazıyorum. Karşıma çıkan Pino uzantısının indir butonuna tıklayarak uzantıyı indiriyorum. Hemen çarpıya basarak çıkalım. Robotlar sekmesine geldiğimde bütün kodların, Pino ile ilgili bütün kodların geldiğini görebilirim. Kartlar menüsünden Arduino Nano seçili mi değil mi onu kontrol ediyorum. Evet, Arduino Nano seçili, devam edebilirim. Bağlan menüsüne gelerek seri port üzerinden bağlantı yapacağım. Benim bilgisayarımda COM6 değeri çıktı. Bu sizin bilgisayarınızda COM3, COM5, COM7 gibi farklılık gösterebilir. Bu tamamen Pino kontrol kartınızı bilgisayara bağladığınız USB portunun adıyla alakalı. Karşınıza çıkan doğru COM'u bulup seçerek bağlantınızı yapın. Hemen yukarıda seri port bağlantı yazısı geldi. Robotlar sekmesindeki kırmızı düğme de yeşil oldu. Son olarak tekrar bağlan menüsüne geliyorum ve aygıt yazılımı güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi Pino kontrol kartımla M-Block yazılımının haberleşmesini sağlar. Kartımızın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartımızı sıfırlar. Programı açtığınızda bu işlemi bir kez yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra kodlardan ve bağlantıdan eminseniz ama hala problem yaşıyorsanız yine aygıt yazılımı güncellemesine başvurabilirsiniz. Yükleme bitti uyarısı geldiğinde kapat butonuna tıklayarak çıkış yapıyorum. İlk olarak mesafe sensörümden bir değer okuması yapmak istiyorum. Acaba sensörüm sağlıklı bir şekilde çalışıyor mu? Ya da uzaklıkları nasıl bir değerle ölçüyor? Hatırlamıyorsak, görmek istiyorsak mesafe sensöründen ilk olarak okuma yapmam lazım. Bunun için robotlar sekmesindeyim. Mesafe sensörü oku kodunu alıyorum. İlk yapmam gereken şey kapı seçimi. 5 numaralı kapıda olduğu için herhangi bir değişiklik yapmıyorum ama 6 numaralı kapıya bağlasaydım 6 numaralı kapıyı seçmem gerekiyordu. Kukla üzerinden okuma yapacağım için görünüm sekmesine gidip merhaba de kod bloğunu alıyorum ve içerisine mesafe sensörü oku kodunu yerleştiriyorum. Kuklanın bana anlık olarak mesafeyi söyleyebilmesi için sürekli tekrarlı kod bloğuna ihtiyacım var. Bunu kontrol sekmesinden almam gerekiyor. Sürekli tekrarlı kodunu da alıp en dışına yerleştiriyorum. Üzerine çift tıklayarak çalıştırabilirsiniz ya da bir olaya ekleyebilirsiniz.
Ben bir olay almak istiyorum olaylardan. Yeşil bayrak tıklandığında olayını aldım. Evet, yeşil bayrağa bastık. Şöyle sensörümüze elimizi yaklaştırıp uzaklaştırdığımızda santim cinsinden okuma yaptığını görebiliyoruz. Şu an yaklaşık 6 santim gibi bir mesafeyi gösteriyor. Durduralım kodlarımızı. Mesafe sensörümüz doğru bir şekilde çalışıyor. Şimdi servo motorumuzu bir hareket ettirelim. Robotlar sekmesine gidiyorum ve servo motorun kodunu bulmam gerekiyor buradan. Pino servo motor çalıştır kodunu aldım. İlk yapmam gereken şey neydi? Kapı seçimi. 4 numaralı kapıya bağladığım için hemen buradan pinini Pino 4 olarak değiştiriyorum. Şu an açısı sıfırdaymış. Şöyle bir üzerine çift tıklayarak çalıştıralım. Sıfır açısına döndü ama servo motor üzerinde herhangi bir kol olmadığı için bu dönüşümü çok net algılayamayabilirsiniz. O yüzden şöyle bir dil çubuğu bağlamak istiyorum ucuna. Şimdi açısını değiştirelim. 90 yapalım. Evet. Tekrar sıfır aldığımda bu şekilde servo motorunda çalıştığını görebiliyoruz. Şimdi bizim yapacağımız projede mesafe sensörü bizi gördüğü zaman servo motoru açması gerekiyor ki açtığı anda biz baloncuk yapmak için üflemeye hazır bir pozisyona gelsin. Daha sonra önünden çekildiğimiz anda servo motor açısını tekrar düşürecek ve baloncuk makinesi sabit bir pozisyonda kalacak. Bunun için hemen kodlarımın algoritmasını yazmaya başlamam lazım. Eğer mesafe sensörü beni görecek kadar yakındaysa, yani yaklaşık 10 santimden düşükse servo motor şu ucundaki baloncuk üfleyeceğimiz aparatı yukarıya kaldırsın. Bunu 90 derecelik açıyla yapacağını tahmin ediyoruz. Az önce çünkü 90 ile 0 arasında bir açı dönüşümü yaptık. Servo motor açısını 90 yapsın. Baloncuğu üfleyecek kadar bana biraz zaman tanısın. İşte 2 saniye olabilir, 3 saniye olabilir. Daha sonra önünden çekildiğim anda, yani mesafe ondan daha büyük olduğu bir anda ise servo motor açısını sıfıra çevirsin ve orada kalsın. Hemen kodlarımı yazmaya başlıyorum. Kontrol sekmesine gidip eğer ise değilse kodunu alıyorum. Neden? Çünkü benim iki durumum var. Ya mesafe ondan küçük olacak ya mesafe ondan büyük olacak. Bu durumlara göre servo motorum açılarını değiştirecek. Bu nedenle işlemler sekmesine gidip küçüktür karşılaştırma operatörünü alıyorum. Mesafe sensöründen gelen değer, şöyle kopyasını çıkartabiliriz ya da robotlar sekmesinden tekrar mesafe kodunu alabiliriz. Mesafe sensöründen gelen değer 10'dan küçükse servo motor açısını kaç yapacaktı? 90 yapacaktı. Ve bana biraz süre tanıyacaktı. Bunu da kontrol sekmesindeki 3 saniye bekle koduyla, yani 1 saniye bekle kodunu alıyorum ve 3 saniye olarak değiştiriyorum. Siz bu bekleme süresini arttırıp azaltabilirsiniz. Önünden çekildiğim anda, yani mesafe ondan büyük olduğu anda da ne olacak? Servo motor açısını 0 yapacak. Hemen kapısını da 4 olarak seçelim. Kontrol sekmesinden bir sürekli tekrarla kodu alalım ve içerisine yerleştirelim kodlarımızı. Bunun da dışına bir yeşil bayrak ekleyelim. Yeşil bayrağa basalım. Şu an evet, mesafe ondan küçük olmadığı için servo motor 0'da duruyor. 90'a açtı. 0. 90. 0. Evet, kodlarım bu şekilde doğru bir şekilde çalışıyor. Şimdi tek yapmam gereken kartıma yükleme yapmak. Kodları durdurdum. Hemen şöyle okuma kodunu da siliyorum. Robotlar sekmesinden Pino program kodunu alıyorum. Pino kodlarını bu sayede kontrol kartıma yükleyebileceğim. Üzerine sağ tıklıyorum. Arduino'ya yükle diyorum. Açılan pencerede tekrar Arduino'ya yükle butonuna tıkladım. Kodlarım Pino kontrol kartı yüklenmeye başladı. Bu sırada ben de pil ve pil şapkamı hazırlayacağım. Pino kontrol kartı üzerindeki güç girişinden pilimi takıyorum. On-off kısmını da on kısmına getirdiğimden emin oluyorum.
Bu sayede bilgisayardan bağımsız olarak projemi istediğim yerde çalıştırabileceğim. Yükleme bitti. Artık USB kablodan çıkartabilirim. Şöyle 3 saniye boyunca açık duruyor, sonra kapatıyor. Evet, devrem ve kodlarım hazır. Şu anda tek yapmam gereken bir tasarım oluşturmak ve içerisine devremi yerleştirmek. Ben şöyle bir tasarım oluşturdum öncesinde. Şöyle. Mesafe sensörümü delikler açarak şuraya yerleştirdim. Mesafe ondan küçük olduğunda servo motor sayesinde bu köpük yapacağım aparat havaya kalkacak ve ben de üfleyeceğim. Bu şekilde baloncuk yapmış olacağım. Şöyle içindeki devreyi hemen göstermek istiyorum. Mesafe sensörümü şuraya sabitledim. Servo motorun modül kartında kenara sabitledim. Pilimi taktım. On-off kısmından açıyorum. Şöyle kutuyu kapatıyorum ve kaldırıyorum. Şu an beni gördüğü için hemen ucunu kaldırdı. Bu sayede baloncuklarımı oluşturmuş oldum. Sizler de benzer bir baloncuk makinesi projesi yapabilirsiniz. Şöyle önünden çekildiğimde sabit bir şekilde kalacak. Önüne tekrar geçtiğiniz zaman şöyle tekrar aparatı havaya kaldıracak ve siz de üfleyerek baloncukları oluşturabileceksiniz. Benim tasarımım bu şekildeydi. İsterseniz köpüklü suyu önüne yerleştirerek köpüklü suyu da otomatik olarak almasını sağlayabilirsiniz. Yaptığınız projenin videosunu, fotoğrafını sosyal medya adreslerimizden bizimle paylaşırsanız oldukça seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.